Bir Azerbaycan Türk'üne Azeri dediğinizde sizi düzelterek ben Azeri değilim, Azerbaycan Türk'üyüm diyebilir. Ayrıca rahmetli İlber Ortaylı'ya göre Azeri diye bir millet yok. Bunu Stalin ayarı çıkardı. Canımız, kanımız Azerbaycan Türkleri kim, Azeriler kim? Gelin bu videoda koca bir yanlışa son verelim. Videoyu beğendiyseniz analizime başlıyorum. Öncelikle Azerbaycanlı ile Azerbaycan Türkiye arasındaki farkı anlamanız gerekiyor. Burası Azerbaycan. Ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyon ve başkent Bakü'de 4 milyon insan yaşıyor. Elbette Azerbaycan nüfusunu sadece Azerbaycan Türkleri oluşturmuyor. Bu güzel memleketi doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar gezmiş birisi olarak şunu söyleyebilirim ki Avarlar, İndigoylar, Lezgiler, Talışlar, Gürcüler gibi birçok halk huzur içerisinde bir arada yaşıyor. Bunların hepsi vatandaşlık bakımından Azerbaycanlı sayılır. Fakat etnik olarak hepsi Türk sayılmaz. Dolayısıyla Azerbaycanlı esasen ülke ve vatandaşlık merkezli bir tanım. Fark ettiyseniz Azeri diye de bir halktan bahsetmedim. Çünkü doğrusu Azerbaycan Türkleridir. Azerbaycan Türkleri ise ülkenin çoğunluğunu oluşturan, Türk dillerinin Oğuz koluna bağlı Azerbaycan Türkçesini konuşan halkın etnik ve dilsel adıdır. Türkiye Türkleri, Azerbaycan Türkleri ve Türkmenler aynı Oğuz dil ailesinin farklı kollarıdır. Bu nedenle Profesör Doktor Tufan Gündüz Azerbaycanlılara Azeri denmesine çok sert tepki göstererek onların öz ve öz Türk olduğunu söylüyor. Fakat tartışmanın temelinde yalnızca bir kısaltma meselesi bulunmuyor. Çünkü Azeri kelimesinin Azerbaycan Türklerinden farklı bir tarihi anlamı da var. Örneğin Türklerin bölgeye yoğun biçimde yerleşmesinden önce bugünkü İran'ın kuzeybatısında bulunan tarihi Azerbaycan bölgesinde İrani diller konuşuluyordu. Bu dillerden biri Orta Çağ kaynaklarında Azeri, Aderi veya El Azeriye şeklinde adlandırılıyordu. İranolog Profesör Ehsen Yarsater'e göre bu eski Azeri dili Türk dili değildi. Farsça ile aynı olmamakla birlikte İrani dil ailesine bağlı bölgesel bir dildi. Ortaçağ yazarları bu ifadeyi hem Azerbaycan bölgesinin halkı hem de onların konuştuğu yerel dil için kullandılar. Yani tarihi anlamıyla Azeri bugünkü Azerbaycan Türkçesinin eski adı değildi. Ancak burada önemli bir ayrım var. Azeri kelimesi mutlaka sınırları belirli tek bir etnik milletin adı da değildi. Büyük ölçüde Azerbaycan bölgesine ait olan anlamında kullanılan coğrafi ve dilsel bir tanımdı. Azerbaycanlı dil bilimci Profesör Jala Garibova da Orta Çağ kaynaklarında bu adlandırmaların modern anlamda bir etnik milleti göstermediğini savunuyordu. 11. yüzyıldan itibaren Selçuklularla beraber Oğuz Türklerinin bölgeye yerleşmesi hızlandı. İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Kızılbaşlar ve Safeviler döneminde Türkçe giderek hakim hale geldi. Azerbaycan Türkçesi bölgenin ana dili oldu. Eski Azeri dilinin bazı kalıntılarının bugün İran'daki Tatı, Harzani, Karingani, Halhal ve bazı Talış lehçelerinde yaşadığı düşünülüyor. Fakat bu toplulukların tamamı kendisini Azeri adıyla tanımlamıyor. Çoğu Tatı, Talış ya da bulunduğu bölgenin adıyla biliniyor. Bu nedenle Azeriler bugün İran'da yaşayan ayrı bir millettir demek çok fazla kesin bir kanı olur. Bana kalırsa daha doğru ifadesi şu şekilde olur. Tarihte Azeri adı verilen İran'ı bir dil ve bu dili konuşan bölgesel topluluklar vardı. Bu dil zaman içerisinde büyük ölçüde ortadan kalktı. Bazı muhtemel devamları ise İran'ın kuzeybatısındaki küçük dil topluluklarında yaşıyor. Peki tarihi anlamı farklı olan Azeri kelimesi nasıl oldu da Türkçe konuşan Azerbaycan halkı için kullanılmaya başlandı? Zamanla bazı Türk yazarlar Azerbaycan Türkçesine Azeri Türkçesi veya kısaca Azeri demeye başladı. Dolayısıyla Azeri kelimesini Stalin'in sıfırdan icat ettiğini söylemek doğru değildir. Hatta işin ilginç yanı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade de 1919 tarihli bazı yazılarında Azeri ifadesini Azerbaycanlı anlamında kullanmıştır. Ancak Stalin döneminde bu kelime ve benzeri coğrafi adlandırmalar yeni bir siyasi anlam kazandı. 1926 Sovyet nüfus sayımının resmi sınıflandırma kılavuzu Azerbaycan'ın çoğunluk halkını Türkler kategorisi altında gösteriyordu. Oxford tarihçisi Harun Yılmaz'ın araştırmalarına göre Sovyet yayınları ve resmi belgeleri 1937 yılına kadar bu halkı Rusça'da Türk, kendi dilinde ise Türk olarak adlandırıyordu. 1937'den sonra Stalin yönetimi halkın resmi etnik adını Azerbaycanlı olarak değiştirdi.
1939 Sovyet nüfus sayımında artık Türkler yerine ayrı bir Azerbaycanlılar kategorisi bulunuyordu. Bu dönemde onlara Azeri kimliği altında pasaportlar çıkardılar. Sonraki yıllarda bazı kitaplarda ve resmi yayınlarda Azeri dili ifadesi de kullanılmaya başlandı. Böylece Azerbaycan'ın çoğunluk halkının doğrudan Türk olarak adlandırılması giderek azaldı. İlber Ortaylı'nın Türkler arasında Azeri diye bir millet yoktur, bunu Stalin ayırı çıkardı şeklindeki sert çıkışı da bu Sovyet kimlik politikasına dayanıyor. Burada ince fakat önemli bir fark var. Stalin Azeri kelimesini icat eden kişi değildi. Fakat daha sonraları resmi olarak Türk denilen Azerbaycan halkını ayrı bir Azerbaycanlı Sovyet milleti şeklinde gösteren oydu. Dolayısıyla Azeri sözcüğü de zaman içerisinde Türk kimliğini geri plana atan bu anlayışla ilişkilendirildi. Bu nedenle bazı Azerbaycan Türkleri Azeri kelimesini basit bir kısaltma olarak görmüyor. Kelimenin kendilerini Türk dünyasından kopardığını, tarihi İrani-Azeri diliyle özleştirdiğini ve Türkleşmiş İranlılar şeklindeki siyasi iddialara zemin hazırladığını düşünüyor. Profesör Garipova'ya göre bazı Azerbaycanlılar bu sözcüğü küçültücü ve kimliklerini eksilten bir ifade olarak algılıyor. Başka bir kesimse kelimenin yabancılar tarafından yalnızca kısa olduğu için kullanıldığını düşünüyor. Mesela bizim ülkemizde de Azerbaycanlı demek yerine Azeri kısaltması sıklıkla kullanılıyor. Ancak Azerbaycan'daki yaygın ve resmi kullanım Azerbaycanlı ve Azerbaycan dili şeklindedir. Türk kimliğini özellikle belirtmek isteyenlerse Azerbaycan Türkü ve Azerbaycan Türkçesi ifadelerini tercih ediyor. Gelelim Azerbaycan isminde bulunan Azer köküne. Ebu'l-Fez Elçi Bey'in benimsediği dini milli anlatıda Hz. İbrahim'in babası Azer, Azer peygamber diye anılır ve Azerbaycan peygamberler yurdu olarak değerlendirilir. Buna bağlı yaygın bir inanış Azerbaycan adını Azer'in adıyla ilişkilendirir. Başka bir Türkçe etimoloji Hazar Türklerinin eski söylenişi olan Hazer ile Farsça Bayagan kelimesini birleştirir. Bu birleşim bize Azerbayagan, Azerbayagan, Azerbaycan biçiminde açıklanır. Bazı Türkologlar bu birleşimi Hazar yurdu şeklinde yorumlar. Dolayısıyla bu görüşteki Hazer kelimesi bir peygamber değil, Türk kavmini anlatır. Akademik alandaysa bu ismin aslında kökeni çok daha farklıdır. Büyük İskender'e kadar uzanır. Ancak bu görüşlerin hiçbirinde Azerbaycan adında Azer geçtiğine göre Azerbaycan Türkleri tarihi Azeri ırkındandır şeklinde zorunlu bir sonuç çıkmaz. Kısacası Azerbaycan Türkleri ile tarihi Azeri kavramı aynı şey değildir. O yüzden Azeriler Türk değildir. Tarihi Azeri, Azerbaycan bölgesinde konuşulmuş İrani bir dille bölgesel topluluklara verilen addır. Günümüzde ise Azeri çoğunlukla yabancılar tarafından Azerbaycanlı veya Azerbaycan Türkü kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Ancak bazı Azerbaycan Türkleri bu adın Türk kimliklerini belirsizleştirdiğini ve Sovyet-İran merkezli tarihi tezlerini hatırlattığını düşündüğü için kendilerine Azeri denmesine tepki gösteriyor. Zaten Azeri kelimesini de günümüzde en çok Ruslar ve İran coğrafyasındaki insanlar kullanıyor. Bu nedenle en kapsayıcı ifade Azerbaycanlı. Etnik kimliği özellikle belirten ifade ise Azerbaycan Türküdür. Öyleyse İran'daki Türkler Azeri midir diye bir soru gelir. Gelin bu sorunun da peşine düşelim. İran'da kimine göre 20, kimine göre 40 milyon insan Farsça değil, Türkiye Türkçesine oldukça yakın bir dil konuşuyor. İran bu insanları çoğunlukla Azeri olarak tanımlıyor ama onlar kendilerini Azerbaycan Türkü, İran Türkü, Türk olarak tanımlıyor. Tebriz, Erdebil, Zencan ve çevresinde konuşulan dil genellikle Güney Azerbaycan Türkçesidir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde konuşulan biçimse Kuzey Azerbaycan Türkçesi olarak adlandırılır. Bunlar tamamen farklı iki dil değildir. Aynı Oğuz Türkçesi içerisinde gelişmiş, büyük ölçüde anlaşılabilen iki ana koldur. İran'daki konuşma biçiminde Farsça kelimelerin, kuzeydeki biçimde ise Rusça ve Sovyet döneminde kalan kelimelerin daha fazla olması yaklaşık 200 yıllık farklı devlet gelişimlerinin sonucudur. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki toplulukların yolları özellikle de 19. yüzyılda ayrıldı. 1813 Gülistan ve 1828 Türkmençay anlaşmalarının ardından Aras Nehri'nin kuzeyindeki hanlıklar Rus İmparatorluğu'na bağlandı. Güneydeki Azerbaycan bölgesi ise İran'da kaldı. Bu tarihten sonra aynı dil ve kültür havzasındaki topluluklar iki farklı devlet düzeni içerisinde gelişmeye başladı. Kuzeyde yaşayanlara Rus yönetimi uzun süre Kafkas Tatarları veya yalnızca Tatarlar dedi. Buna karşılık yerel aydınlar ve Türkçe konuşanlar Türk, Müslüman ve Azerbaycan Türkü ifadelerini kullanmaya devam etti.
Peki İran'da kendilerine Azeri denilen insanlar kendilerini nasıl tanımlıyordu? İran üzerine çalışan antropolog Profesör Richard Tupper, İran Azerbaycanlıların İran kimliğine bağlı olmadıklarını, aksine Türk olduklarını ifade ediyor. Kendilerini Farslardan ayırırken Türk, Kürtlerden ayırırken yine Türk ifadesini kullandıklarını belirtiyor. Profesör Branda Sheffer da İran'daki topluluk içerisinde Türk, Azeri, Azerbaycanlı ve Azerbaycan Türk ifadelerinin birlikte kullanıldığını belirtiyor. Yani bu insanların İran devletine bağlı olmasıyla Türk etnik kimliğine sahip olması arasında zorunlu bir çelişki bulunmuyor. Bu nedenle bu sorunun en doğru cevabı şu şekilde olacak. İran'da Azeri denilen insanlar etnik ve dil bilimsel bakımdan genel olarak Azerbaycan Türkleridir. Nüfusları da 20 ila 40 milyon arasındadır. İran'ın Batı ve Doğu Azerbaycan bölümlerinde yaşamaktadırlar. Kuzey Azerbaycanlılarsa bu topraklara Güney Azerbaycan adını vermiştir. Güneydeki ve kuzeydeki halk birdir. Aynı dilsel topluluğun farklı devletler içerisindeki gelişmiş kollarıdır. Dolayısıyla güneydeki insanlara Farsça konuşmayı bırakıp Türkçe konuşmaya başlayan İranlılar demek çok büyük bir hatadır. Modern kimlikleri Türk, tarihi kökenleri ise Oğuz Türkmen unsurlarıyla bölgenin yerli İranı ve Kafkas halklarının yüzyıllardır süren kaynaşmasının ürünüdür. Bu insanlar da Azeri değilse peki tarih kitaplarında karşılaştığımız Azeriler kimdi? Açıkçası bu insanların kim olduğunu tam olarak söylemek pek de mümkün değil. Çünkü Orta Çağ İslam kaynaklarında El Azeriye veya El Attariye biçimde bir kelime geçer. Bu kelime esas olarak Azerbaycan bölgesine ait olan anlamını taşıyan coğrafi bir sıfat. Birçok Türkolog ve İranoloğa göre Azeri, Türkçenin yayılmasından önce tarihi Azerbaycan'da konuşulan Kuzeybatı İrani bir dil veya birbirine yakın yerlerde yaşayan toplulukları ifade ediyordu. Mesela 9. yüzyılda Yakubi, Azerbaycan halkından söz ederken Azeri adını kullanır. 10. yüzyıl coğrafyacıları ise bölgedeki konuşmaları İrani veya Farsi genel kategorisi içerisinde gösterir. Ancak burada çok önemli bir bilimsel tartışma var. Bu kaynakların varlığı Azeri adını taşıyan sınırları kesin, tek ve homojen bir ırkın bulunduğunu otomatik olarak göstermez. Çünkü Orta Çağ'da dil, bölge, kabile ve etnik kimlik adları bugünkü ulus adları gibi kullanılmıyordu. Profesör Garibova, El Azeriye ifadesinin bir etnik millet adı olduğunu kanıtlanmadığını savunuyor. Ona göre bu, Azerbaycan bölgesinde konuşulan çeşitli yerel diller için kullanılan coğrafi bir addı. Dolayısıyla bu olaya iki farklı akademik yaklaşım bulunuyor. Birinci görüş, tarihi Azeriye'yi Azerbaycan'ın eski İrani dili ve bu dili konuşan bölge halkı olarak tanımlıyor. İkinci görüş ise Azeri'nin ayrı bir millet adı olmadığını, yalnızca Azerbaycan bölgesindeki konuşmaları tanıtan coğrafi bir terim olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla şunu ifade edebilirim ki Azeriler Türk değil arkadaşlar, ama Azerbaycanlılar sonuna kadar Türk. Onlara lütfen Azeri değil, Azerbaycanlı, Azerbaycan Türkü olarak ifade edin. Çünkü bu en doğrusu. Peki bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl abonesi olarak bana maddi anlamda da destek sağlayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.